Bugün hiç kod bilgisi bilmeden bir yapay zekaya web sitesi yaptırabilir miyiz? Bunu göreceğiz. Çalıştırarak bakıyorum. Şu anda böyle bir görünümü var. Kendi kişisel web sitemizi yaptırmaya çalışacağız. Konsolu seç demişti. Konsolu seçtim. Evet, konsolda bir hata buldu. Ne kadar yapabilirse, ne kadar güzelleştirebilirse web sitemizi o derece iyileştireceğiz. Skill dosyasını nasıl ekleyeceğim? Bunun için de ChatGPT'nin 3.5 versiyonunu kullanacağız. Mükemmel bir öğretici, mükemmel bir rehber. ChatGPT'yi bir web sitesi yaptırmak için nasıl yönlendiririz, nasıl kullanabiliriz bunu göreceğiz ve hep birlikte bir kişisel web sitesinin çıktısını alacağız. Burayı da güncelledim ve tekrar son görüntüsüne baktım. Oo, çok güzel. O zaman hızlıca uygulamamıza geçelim. Önce ChatGPT 3.5'i açarak gerekli olan promptumuzu giriyoruz. Açıklamamızı yapıyoruz. Diyoruz ki sen profesyonel bir web geliştiricisin. Benim hiç kod yazmayı bilmediğimi düşünerek bana kişisel bir web sayfasının nasıl yapılacağını göstereceksin. Biraz kibar olalım. Gösterebilir misin? Bunu gönderdik. Bakalım bize ne cevap yazacak. Hedef belirleme, domain hosting seçimi dedi ve text editör seçimine girdi. Visual Studio Code seçeceğimizden bahset. Temel bir HTML sayfa oluşturmaya geldi ve bu sayfayı üretti. Şimdi CSS ile görünümü düzenlemeyi ekledi. Sayfayı canlandırma opsiyonel demiş ve siteyi yayınlama kısmına geçmiş. Şimdilik siteyi yayınlama kısmını yapmayacağız. Sadece siteyi görsek yeter. Onun için bu kod üzerinden şu ürettiği bizim için ilerleyeceğiz. Şimdi buradaki ürettiği koda şöyle bir bakalım. ChatGPT'nin bizim için ürettiği kodu bu şekilde bir kod üretti. Bunu kopyaladım. Ama şu anda hiçbir şey bilmediğimi düşünürsek şuradaki işlemleri anlatmış. Visual Studio Code kurduk bir şekilde bunu anlatmış. Peki bu sayfayı nasıl oluşturacağımızı anlatmamış. Dosyaları nasıl oluşturacağım şeklinde bir komut daha giriyorum. Bakalım ne yazacak. Dosyayı nasıl kaydedeceğimi anlatmış. Index.html olarak kaydedeceğim bilgisini vermiş. Ve dosyanın nasıl açılacağını da anlatmış bu arada. Dosyayı açmak için tarayıcınızı adres çubuğuna dosyanın yerel yolunu yazabilir ve metin düzenleyicisinin dosya menüsünden tarayıcıyı aç seçeneğini tıklayabilirsiniz. Tamam. Bunları uygulayalım. Yukarıdaki HTML kodumuzu kopyaladım. Visual Studio kodu açtım ve burada bir dosya oluşturdum. Index.html şeklinde bu bilgiyi verdiğini biliyorum ve içeriye Ctrl+C ile Ctrl+V ile yapıştırdım. Kod burada şu şekilde görünüyor. Buradaki kodun boyutunu biraz şöyle küçültelim diye düşünüyorum. Şöyle 16'ya kadar düşürdüm. Evet, burada web sayfam gözüküyor. Bir de ne demiş? Daha sonra CSS kullanarak stil ekleyebilirsiniz şeklinde bilgi vermiş. Web sayfamın içerisine bakıyorum. Web sayfamın içerisinde şu anda burada bir stil ekleme olayı yok. Sadece başlık eklemiş, işte adımı, şehri falan eklemiş ve footer kısmını eklemiş. HTML5 etiketleri kullanmış. Burada section kullanmış. Bu HTML5 etiketi, footer kullanmış, header kullanmış. Bunları güncel HTML komutlarını kullanmış. Şimdi bunu bir nasıl çalıştığına, nasıl göründüğüne bir bakalım. Klasörümüzün içerisinden dosyayı çalıştırarak bakıyorum. Şu anda böyle bir görünümü var. Tabii ki ilk önce oluşturduğu bu stil dosyasını da eklemem gerekecek. Onu nasıl ekleyeceğimi görmem lazım. Şuradan hemen bakıyorum. Stil dosyasını da kopyalıyorum. Stil dosyasını nereye ekleyeceğimi söylememiş. Bunu da bilmediğimi farz ederek hareket ediyorum. Diyorum ki stil dosyasını nasıl ekleyeceğim şeklinde hiç kod bilmediğimi varsayarak bilgi talep ediyorum. Stil dosyasında HTML dosyanızda head bölümünün içerisinde link etiketini kullanmanız gerekir diye belirtmiş. Bunu HTML'nin içerisindeki şurada link etiketinin kodunu isteyeceğim. Çünkü ben hiç kod bilmiyorum, yazmadım. Stil dosyası oluşturun. Bu dosyayı oluşturmamı istiyor. Styles.css dosyasını. Bunu oluşturuyorum. Styles.css dosyasını oluşturdum ve burada benden şu kodu kopyalamamı istiyor. HTML kodu da aşağıda. Ben aynı zamanda bu kodu kopyalayabilirim fakat ben şu önceki stil dosyasını, gerçi bunu da aynısını yapmış. 800 piksel genişlik, 800 piksel genişlik var mı bunda? Var, evet, aynısı. Bu stil dosyasını kopyalıyorum, yapıştırıyorum ve kaydediyorum. Styles.css ve index.html dosyalarımız kayıtlı. Tabii ki bunu bağlamadığım için index.html'ye bu stil dosyamız gözükmeyecektir. Web sayfamızda bir şey olmayacaktır. O nedenle bunu bağlamam lazım. Tekrar dönüyorum ChatGPT'ye ve diyorum ki bana bu stil dosyasını bağlayarak index.html sayfamın kodunu yeniden üret. Ve yeni kodum evet bağlanmış haliyle geldi. Bakın link dosyasını ekledi. Styles.css kodunu ekledi ve bunu kopyalayarak index.html sayfamın içerisine güncelledim ve sonuca bakıyorum. Şöyle, evet, şu anda tasarım olarak biraz fark etti. Güzel bir sayfa, güzel bir tasarıma dönüştü. En azından görsel olarak daha düzgün bir tasarım. Bunu hiçbir kod bilmeden buraya kadar geldik. Bakalım nereye kadar devam edeceğiz. Şimdi
Şimdi sayfamda bir menü yok. Menü eklemek istiyorum. Bir menü oluşturmasını isteyelim. Hoş geldiniz yazısının altına. Benim adım, adınız, şehir, şehirde yaşayan falan filan, meslekim demiş. Şuraya kendimle alakalı bir bilgi girmek istiyorum. Şuraya da ve bunu web sayfama ekleyeyim. Kendimle alakalı bilgiyi yine index.html sayfasına eklemeni istiyorum dedim ve hakkımdaki bilgiler şöyle diye devam ettim. Ben Murat Üzgün, bilişim teknolojileri öğretmeni ve bilgisayar mühendisiyim. Yazılım geliştirme, robot teknolojileri ve eğitim alanlarında çalışıyorum. Eğitim alanlarıyla ilgiliyim. Bu kadar yeter. Bunu girdim. Bununla ilgili bilgileri sayfaya eklemesini istedim. Ve yeniden indeks.html'yi güncellemesine şöyle dedim. Başlık kısmına bakın, Murat Süzgün yazdı hemen. Ve burada hakkımda kısmına benim orayı yazdığım şeyleri yazdı. Aşağıya 2024 kısmına da yine Murat Süzgün'ü ekledi. Yani şöyle bir açıklama yazarak birkaç yeri birden etki ettik. Şöyle çalıştırdım. Bakın başlık kısmında bu var. Hakkımda kısmında bu var. Ve aşağıya da adama eklemiş. Gayet güzel bir giriş oldu. Şimdi menü isteyeceğim. Bir menü üretmesini isteyeceğim. Web sitem için web sitemin bir menüsü olsun dedim. Bakalım aynı düzeyde gidip kodu üretecek mi? Evet, kodu ben söylemeden artık üretiyor. Ve buraya ne eklemiş? Hakkında projeler ve iletişim. Gayet güzel. Ana sayfaya da bunlar hakkında kısa alanlar eklemiş. Kodu yine kopyaladım ve burada örneğin link'in içerisine bağlantıları açıklamış. Bakın bunu burada açıklayarak nasıl kullanacağımızı da anlatmış. ID özelliğiyle belirlenmiş bir href içerir. Bu sayede menü öğeleri kullanıcıların sayfaların farklı bölümlerine gidecektir. Yani şuradaki link kısımlarının nereye gideceğini de bize gireceğimizi, nasıl gireceğimizi alt tarafta açıklamış aslında. Şunu kaydettim tekrar içeriği değiştirerek ve görüntüyü aldım. Yeni görüntü bu. Menü bu şekilde gözüküyor fakat ben bundan hoşlanmadım. Bu menü biraz daha güzel olabilir. Daha düzenli olabilir. Menüyü daha modern şekilde stillendirir misin? Bu şekli hoşuma gitmedi diye ekledim. Evet, daha güzel görüntüye kavuşturmak için stil dosyasını güncelliyor bakın. Ve şöyle stil dosyasını kopyaladım. Stil dosyasına geldim. Stil CSS dosyasının içerisine yapıştırdım ve kaydettim. Peki bunu ben bilmeseydim buradan gösteriyor muydu? Evet. Örneğin stil.css dosyanıza diye açıklamayla eklemiş. Güzel. Burayı da güncelledim ve tekrar son görüntüsüne baktım. Oo, çok güzel. Yukarıya sağ üst tarafa almış ve üzerine geldiğinde böyle sarı bir uyumlu bir renk vermiş ve hakkımdaya tıkladığımda hakkımdaya gidiyor. Projelere tıkladığımda projeler kısmına gidiyor. Tabii ki burası uzarsa, eğer sayfam aşağıya doğru uzarsa bu ilgili alana çapa attığı için oraya gidecektir ama şu anda içerik olmadığı için tıkladığımda sadece işte iletişim kısmına gitmeye çalışıyor fakat şu anda çekemediğim için aşağıya gidemiyor. Bu alanları doldurmasını isteyeceğim. Projeler ve iletişim kısmına bilgiler eklemesini isteyeceğim. Projeler ve iletişim alanlarına örnek içerik doldur. Biraz çok olsun diyelim. Muğlak bir ifade. Bunu nasıl anlayacak bakalım. HTML dosyalarında iletişimi geçti. Yazdı burayı. Projeler kısmını ekledi. 2 tane proje ekledi. İletişim kısmını da yazdı. Geçti. Güzel. Burada da H3 başlığıyla P3 başlığını nasıl kullanılacağını anlatmış. Aslında her bir sekmede, her bir yaptığımız yenilikte bu başlıkları nasıl kullanacağımızı bir nevi anlatıyor. Buradan da aslında HTML programlamayı öğrenmeniz mümkün. Aynı zamanda bir öğretmen olarak kullanabilirsiniz. Bunu da direkt indeks HTML'in içerisine yapıştırdım ve yeniledim. Şimdi hakkımda tıkladığımda bakın hakkımda kısmı en başa geliyor. Projelere tıkladığımda projeler en başa geliyor. Çünkü içerik doldu artık. Ve iletişim kısmına tıkladığımda iletişim gelmeye çalışıyor. Gelemedi çünkü aşağısı henüz yok ama bu sayfada görüntüleniyor. Bu sayfa içi linkler böyledir zaten. Bu yeterli. Yani tıkladığımda ilgili alanlara gidiyor. Güzel. Projeler kısmında yine alt başlık yapmış. Bakalım bunu H2 mi yapmış? Evet. Alt başlıklara bakın H2 yapmış. Gayet düzgün. Sosyal medya ikonları eklemiş. Evet, bu arada sosyal medya ikonu eklememiş ama sosyal medya ikonları ekleyebiliriz. Bunu da hemen diyelim. Web sitemin görüntüsünü daha modern bir hale getirmeni istiyorum dedim ve tekrar güncelledim. Bakalım daha şık bir hale nasıl getirecek. Burada direkt stil dosyalarını yine yeniledi. Bir şeyler ekliyor. Section'ları değiştirdi. Section'larda ne var? Shadow falan eklemiş. Stil dosyasına geliyorum. Yine text CSS, style.css'i güncelledim. Sanırım içeriği de değiştirdi. Index.html'i yine kopyaladım ve onu da yapıştırdım. Bakalım neler oldu. Şöyle çalıştırdım. Abi bakın burayı kutucuklar haline getirdi. Evet, daha güzel bir görünüm haline geldi. Ve sistem gitgide güzelleşiyor. Bakın gayet iyi.
iyi. Hiç kodlama bilmeyen birisi için çok güzel bir tasarım. Hatta bu tasarımı kodlamayı öğrenenler bile çok eğer üzerinde uzmanlaşmadıysa bu şekilde hemen yazamazlar. Gayet güzel. İletişim kısmına alt kısma şuraya ben ya da buraya şeyler isteyeyim. Sosyal medya ikonlarını eklemesini isteyeceğim. İletişim kısmında sosyal medya hesaplarımı sosyal medya ikonları ile ikonları ile göster ve etkileşimli olsun. Etkileşimli ne demekse bakalım ne anlayacak. Evet, sosyal medya hesaplarınızı göstermek için font Epson gibi font kütüphanesini kullanabiliriz. Ayrıca bu ikonlara tıklanabilir, bağlantılar ekleyerek etkileşimi artırabiliriz. İlk olarak font Epson kütüphanesi projede ekleyin. Font Epson kütüphanesini. Evet, font Epson kütüphanesi de şuradan geliyor Google sistem. Bu yüzden HTML'yi değiştiriyoruz, yine kopyaladık. Evet, bunu kopyaladık ve tekrar geldik. Bakalım bu sefer ne olacak? Heyecanla bekliyoruz. Sosyal ikonlar eklendi, sanki çevirdik. Hiçbir şey yok. Ctrl F5 yapalım. Yine bir şey yok. Burada ne değişti? Stil dosyasında bir değişiklik oldu mu acaba? İkon kodlarını buradan bulabilirsiniz diyor. Şimdi bunu bakalım ne ikonu eklemiş iletişim kısmına. İletişim kısmında ikon, evet şurada ikonlar var. Şu kısımda ikonlar var. Fakat biz niye göremedik? Stil dosyasında bir değişiklik var mı acaba? Stil dosyamızda çakışma var mı? Stil dosyamızda bir değişiklik olacak mı diye soralım. Evet, tabii ki bunda da eklendi dedi. Bakın. Niye bunu unuttum peki? Şunu da hemen alalım stil dosyasını. Stil.css içerisine kaydettik. Şuradan tekrar yeniledik. İletişim kısmı gözükmüyor. Evet, muhtemelen şu aşağı kısım gözükmediği için buraya bir iletişim kısmından sonra biraz boşluk ekleyelim ki iletişim kısmı gözüksün. Onu da yazalım. Çünkü biz hiçbir şey bilmiyoruz. İletişim kısmından sonraki kısma biraz boşluk eklemelisin. Çünkü içeriğin son kısmı footer kısmının altında kalıyor dedim. Şöyle bakalım ne yapacak şimdi. Ne yaptı? Yeni eklenen özellik şurayı margin bottom, alt tarafta margin ekledi. 2 EM'lik ve burada bunu arttırabilirsiniz, ayarlayabilirsiniz diye aşağıda bilgi veriyor. Tabii ki bunu verdiği bilgiyi kullanacağız. Bu şekilde, pardon, şu anda verdiği kod tamamıyla bir kod değil. Diğer stiller ekleme yaptı kodumuza ve dedi ki diğer stillerden sonra şunu ekleyin. Hatta şunu ekleyin. Yeni eklenen özellik bu. Ne ekleyeceğiz? Section kısmını bulacağız. Şurada, evet. Bakın buradan bunu ekleyeceğiz. Bu kodu da yine yeniden ürettirebiliriz ama ben çok kod fazla uğraşmamak için buraya bunu ekliyorum ve güncelliyorum. Bakalım ne oldu? Hiçbir şey değişmedi. Şurayı 20 yapalım. Evet. Buradan geri aldım. Şöyle yaptım. Vazgeçtim. Sosyal medya ikonlarını yukarı alacağım. O zaman değişikliği geri alıp düzenlemesini isteyeceğim. Index.html sayfamdaki alt kısımda bulunan iletişim bölümü eski halinde kalsın. Sosyal medya ikonlarını footer kısmına ortalayarak yerleştir. Baya kod yazmaya başladı artık. CSS'i de güncelledi. Yalnız bu CSS dosyası karışacağı için yeniden isteyeceğim. Styles dosyasının tüm içeriğini vermelisin dedim. Tüm içeriğini istedim. Bakalım ne yapacak. Evet, baştan başladı tekrar yazmaya. Çünkü ben kopyala yapıştır yapıyorum. Sadece kopyala yapıştırla bir web sayfası yapıyorum. Bunu kopyala yapıştır yaptım. Geldim ve stil dosyasını da kopyaladım ve bunu da yapıştır. Kopyala yapıştırla bir web sayfası oluşturdum. Evet, burada sayfada bir şeyler gözükmüyor. Bazı sorunlarımız var. Bu sorunu ChatGPT'ye soracağız. Bilmediğim için düzelteceğiz. Diyeceğim ki sosyal medya konularım web sayfamda gözükmüyor. Neden? Yerleri kontrol edeni söylüyor. Tarayıcı hatasını kontrol edeni söylüyor. Bakın arka arkaya nasıl hata kontrolü yapacağımızı da aslında bize öğretiyor burada. Eğer bu sıralamayı zaten takip edersek biz bir web geliştirici olarak bu hata kontrolünü edinmiş oluruz. Bunun bakalım doğru olup olmadığına bir bakalım. Style sheet'in içerisinde var mı böyle bir şey? Yukarıya bakıyorum. Böyle bir eklenti eklemiş miyiz? Evet, eklenmiş. Şurası. Şu kod satırı. Bunu da kaydetmiş. Bunu da eklemiş. Şuradan kontrol edelim dediği gibi. Ne demişti? Bakın tarayıcı hatasını kontrol edin. Tarayıcı konsolunda herhangi bir hata var mı kontrol edin. Tarayıcı konsoluna bakarak eksik dosyalar olup olmadığını bulun. Tarayıcı konsolunu açmak için tarayıcınızın sağ tık menüsünden incele veya inspect seçeneği seçilebilir. Hemen bakıyorum ve konsol sekmesine geçebilirsiniz diyor. Bakıyorum. Sağ tıkladım. Altta incele var. İnceleye tıkladım. Bu arada sayfamı şöyle biraz genişletelim. İncele kısmına geldiğimde web sayfam sol tarafta gözüküyor. Web sayfamı sıfırladım. Alt kısma geldim. Buradan konsolu seç demişti. Konsolu seçtim. Evet, konsolda bir hata buldu. Burada bir kaynak eklenmemiş. Çünkü kaynak blokeli. Şunu, hata kodunu aldım. Geldim ChatGPT'ye yapıştırdım. Böyle bir hata alıyorum şeklinde. ChatGPT'ye danışıyorum. Dedim ki böyle bir hata aldım. Gönder. Hatamıza soruyor. Bu hata tarayıcının belli bir kaynağın bütünlüğünü doğrulayamaması durumunda ortaya çıkar diyor. Integrity değerini güncelleyin. Güncelleyin dediğine integrity değeri. Burada font awesom'un yüklenmesiyle alakalı bir sorunumuz var. Font awesome
kütüphanesinin sunucu tarafında bir sorun olabilir. Burada güncel bütünlük değeri güncel olmayabilir. Bundan bahsediyor. Font awesome nasıl yüklenir şeklinde bir soru soracağım. Çünkü sorun oraya doğru gidiyor. En ince ayrıntısına kadar anlat. Şimdi önce bir Font Awesome kütüphanesinde gerçekten var mı? Ona bir bakalım. Şu dosya var mı? Onu bir tarayıcıya yapıştırarak kontrol ediyorum. Evet, Font Awesome var. Font Awesome'ın güncel bütünlük değeri nedir? Bunu nereden öğreneceğiz? Font Awesome'ın güncel bütünlük değerini nasıl öğrenirim şeklinde yine bana söylediği şeyi yeri tekrar ona sorarak öğrenmeye çalışıyorum. Font Awesome'ın diyor ki bütünlük değerini alabilirsiniz web sitesinden. Web sitesinden alacağız. Şu anda tabii ChatGPT güncel bir şey olmadığı için ve bir güncel olarak tarayamadığı için bunu bilmeyebilir. O yüzden nasıl bulacağımızı bize söylüyor. Font Awesome CDN sayfasına gidin diyor. Şunu bir arattırarak webde Font Awesome CDN sayfasına gidiyorum. Buradaki güncel değerini bulacağım. Bakalım neymiş. Evet, burada bağlantı kodları da görünüyor. Peki buradan nasıl alacağım? Hiçbir şey bilmiyorum. Oradan güncel integrity değerini alabilirsiniz diyor. Integrity değerini nasıl alabilirim? Acaba nereden alabilirim? Bakıyorum. Buraya tıkladım. Şuraya tıkladım. Integrity sitede arama var mı? Şunu arama yazdım. Integrity'yi aldım, yapıştırdım. Font Awesome'un integrity değerini sitede bulamadım. Kafam karıştı. Çok karışık buralar. Şu bana bahsettiği yere geri dönüyorum. Curl'e indirebilirsiniz diyor. CRL veya widget komutu kullanarak değeri alabilirsiniz diyor. Terminal komutu içerisinde şu komutu kullanabilirsiniz diyor. Bunu kullanalım. cmd yazarak terminal komutuna gidiyoruz. Bunu da tabii ki bir önceki derslerimizden terminal komutu kullanmayı öğrendiğiniz için artık burayı biliyorsunuz. Buraya yapıştırıyorum. Bakalım bu değer üretti. Ve bu değer bizim bakalım diğer değerimizle aynı mı? Şuradaki ürettiği değerle aynı mı? Hemen kontrol ediyorum. Şurada bize verdiği değerle aynı mı? Hemen bakıyorum. Çünkü değişmiş olabilir. SHA ile başlayan şu değer. SHA 384 büyük Y. Evet, farklı. Kaydettim. Tekrar güncelledim. Web sayfama döndüm. Çalıştırdım. Konsol kısmına tıkladım. Evet, hata almıyorum artık. Hata almıyorum ama burada simgeler var. Evet, simgeler gözüküyor. Fakat simgelerin bir sorunu var. Simgeler geldi. Güncel değeri ekledik. Böylece bir hatayı yine ChatGPT kullanarak giderdik ve bu şeylerin gelmesini sağladık. Fakat renkleri alttaki renkle aynı olduğu için bakın hata almadık. Burayı kapattık. Bu arada konsoldaki hata nasıl öğrenilir? Bunu da öğrendik. Bu arada bir sürü şey öğrenmiş olduk. Yani teker teker bunu okuyarak çok güzel bir HTML eğitimi alabiliriz. Demek ki kendimizi geliştirebiliriz. Önemli olan doğru sorular sormak, düzgün sorular sormak. Şimdi buradaki rengi değiştirmesini isteyeceğim. Hatayı düzelttim. Önce bunu belirttim. Teşekkürler. Şimdi sorunun şu: ikonların renkleri mevcut, arka planları mevcut. Footer arka plan rengiyle aynı. Bunu değiştirir misin? Daha koyu bir renk seç. Tabii ki hemen değiştiririm diyor ve CSS'in içerisine giriyor. CSS'in içerisinde ben diğer stillerin arasındaki UL ve footer'la alakalı kısmı bulmamı istiyor muhtemelen. Şurayı değiştiriyor. Ve yine hepsini ürettirebilirim. Yine ama ürettirmeyeceğim. Bu sefer artık öğrendim biraz. Giriyorum içerisine. UL kısmına bakacağım. Şuradan UL kısmı burada. Evet, şuradan başlıyor. Ama benim tam olarak bana bahsettiği yer neresi? Sosyal ikon footer A. Sosyal ikon footer A hover. Sosyal ikon footer A'dan başlıyor. Evet, şuradan başlıyor. Bahsettiği yer A hover ve footer. Bu üçünü değiştirdim. Evet, bu üçünü değiştirdim. Ve bu üçünü değiştirdiğim için bu şekilde görüntüyü aldım. Çok güzel. İletişim kısmı boş kalmış. Onu da doldurabiliriz. Buradan index HTML içerisinden artık burayı da öğrendik bu kadarını. Burada iletişim kısmında benimle sonuna geçebilirsiniz şeklinde bir açıklama var ama burada gözükmüyor. Neden? Çünkü dediğim gibi altta boşluk kısmı yok. Sadece iletişimin altına biraz boşluk eklemesini isteyeceğim tekrar. Sadece çünkü az önce diğer section'lara da eklemişti. İletişim bölümünün alt kısmına 50 piksel kadar boşluk ekle ve stil dosyasına nasıl ekleyeceğimi göster. Ve şu çözüm getirecektir. Bunu böyle lokal olarak stil ekleyelim bakalım. İletişim kısmının içerisinde lokal stil eklemeyi de görmüş oluyoruz. Böylece iletişimin altında şuradan section'ın altına şöyle stil ekledik. 50 piksel boşluk vermesini istedik ve çalıştırıyoruz. Evet, 50 pikselimiz geldi. Burası da çıktı. Biraz onu arttırıyorum. Bunu 150 yaptım. Biraz daha arttı. Ve diğer sosyal medya ikonlarımız da çıktı. Onları buradan kaldıracağım. Sosyal medya ikonlarını görebiliyorum şuradan. Burada olduğunu. Bunu kaldırıyorum direkt. Artık onu sormama gerek yok. Bu şekilde. Evet. Böylece güzel bir tasarım elde etmiş oldum. Sosyal medya ikonlarım var. Alt tarafta copyright, adım, soyadım, yıl, projeler hakkında ve iletişim kısımları doldurulmak için
için bekliyor. Güzel bir web sayfası oluşturduk ve böylece bu web sayfasını kullanabilirsiniz. Hiç bilmeyen birisi için bence harika bir web sitesi oldu. Menüler falan çok güzel oldu. Ayrıca bu web sitesi responsive mi bakalım. Tabi Bootstrap kullanmadık ama şöyle bir kullanalım bakalım. Küçülttüğümüz zaman da yine cep telefonunda falan gözükecektir ama Bootstrap kullanmadık. Peki Bootstrap kullansak, yani Bootstrap'ın ne olduğunu bilmiyoruz diyelim ki. Bunu ChatGPT'ye şöyle sorsak acaba ne yapacak? Bu web sitesini hem cep telefonunda hem de tablette hem de diğer ekranlarda düzgün görüntülemek için ne yapmalıyım dedim. Bakalım ne olacak. Evet, buna bir cevabın yok herhalde. Yok mu? Sanırım bizi cevapsız bıraktın. Burada ücretsiz kısmının sonuna geldik herhalde. Şöyle durdurup bu soruyu tekrar soruyorum. Soruyu şöyle sordum. Evet. Evet, bu sefer cevap verdi. Responsive design kullanabilirsiniz diyor. Duyarlı tasarım yani. Duyarlı tasarım ne olduğunu ve responsive design bilgisini de buradan edinmiş oluyoruz. Bakın kültürümüz gitgide gelişiyor. Bir şeyler ekliyoruz, öğreniyoruz ve bunu biz merak ettiğimiz için öğreniyoruz. Aslında mükemmel bir öğretici, mükemmel bir rehber oluyor. Aynı zamanda bir öğretmen oluyor sizin için ve bu metinleri güzel bir şekilde okuyup düzgün sorular sorduğumuzda düzgün cevaplar alıyoruz. Media Queries kullanan şeklinde bir ifade vermiş. CSS'te Media Queries kullanan farklı eklem boyutlarına özel stil tanımlama yapabilirsiniz. Bakın Bootstrap'a girmemiş. Farklı bir stil kullanmış. Esnek bir grid sistemi kullanın demiş ve Bootstrap'ı tavsiye etmiş. Mobil dosya meta etiketleri kullanmamızı tavsiye etmiş. Orada tavsiyeler vermiş. Peki ben bunlardan birini kullanacak kadar yetenekli değilim yine. Ve diyeceğim ki buradan Bootstrap'ı kullan. Şunu Bootstrap kullanarak web sitemi Bootstrap kullanarak tekrar yaz dedim ve şöyle gönderdim. Ne olacak? Bootstrap CSS'leri ekledi. Font Awesome CSS'i ekledi. Özel CSS dosyamızı da ekledi. O Bootstrap da yazdı. Çok iyi ya. Burada ne oldu? Kaldık mı? Bootstrap query opsiyonel isteğe bağlı. Burada muhtemelen şurada devam diyeceğiz. Şurası gözükmüyor. O yüzden şurada continue generating diyerek kodu devam ettiriyorum ve kodu bitirdi. Stil dosyamı da yeniden yaz. Evet. HTML sayfamı kopyaladım. Geldim. Index HTML'in içerisine yapıştırdım. Ve buradan stil dosyamı da kopyaladım. Geldim. Yapıştırdım. Kopyala yapıştırla bir web sayfası oluşturdum ve bu şekilde dönüştü. Tasarımı değiştirmiş ve menü eklemiş. Menüde cep telefonuna uygun bir şekilde tasarım değiştirmiş. Tabi burada bizim önceki oluşturduğumuz stiller gitti. Bootstrap'a dönüştürdüğümüz için bunu korumasını isteyebiliriz. Projelere bakın güzel bir şekilde alt kısımlara ayırmış. Bunu biraz daha görsel olarak güzel hale getirmesini isteyebiliriz. Ve bizim ikonlarımız gitmiş. Onları geri getirmesini isteyebiliriz. Şöyle yapalım. Tekrar son bir dokunuş. Bu siteyi de görsel olarak daha güzel hale getir. Tasarım hatalarını gider ve profesyonel görünmesini sağla. Ama muğlak ifadeler. Yani profesyonel görünmesini sağla ne demek? Görsel olarak güzel hale getir ne demek? Böyle bir şey yok yani. Şimdi öneriler veriyor ve önerilerin sonucunda bana bir stil dosyası gönderdi. Tabii ki sadece görselini değiştirdi herhalde. Hemen stil dosyasını güncelledim. Çat diye güncelleyemedim. Çünkü kart kısmı eksik kalmış. Ben mi eksik aldım? Bu ne? Ben eksik almışım. Şöyle kopyaladım. Yapıştırdım. Ve devam ediyorum. Mükemmel bir şekilde. Çok iyi ya. Ben bunu %100 mi yaptım? %90, %100. Evet, bu şekilde şu şekliyle %100 ve iletişim kısmını alta eklemiş. Sosyal medya ikonlarım yok. Yine bunları eklettirebilirim. Tamamen responsive tasarım. Şöyle kapattığımda bakın menü oluyor. Açtığımda bu hale dönüşüyor. Hakkında kısmı yine burayı kendim doldurabilirim. Projelerin üzerine gelince projeler bu şekilde görsel olarak öne çıkıyor. Ve iletişim kısmını da arka planda bu şekilde farklı yapmış. Bence çok güzel. Resim eklettirebilirim yine. Yani ikon eklettirebilirim ve bu şekilde projeyi web sayfasını oluşturmasını yine sağlayabilirim. Devam edebilirim. Aynı zamanda da responsive olduğu için cep telefonunda da nasıl göründüğünü görebiliyoruz. Şuradan yine incele diyerek ben bunun cep telefonunda nasıl göründüğünü merak ediyorum. Bakın cep telefonunda şu şekilde gözüküyor. Şuradan aygıtı seçelim. Şöyle dimension'ı örneğin bir iPhone 14 Pro Max'te nasıl görünüyor ona bakalım. Web sayfamız bu şekilde gözüküyor. Gayet düzgün. Bir iPad Air'de nasıl gözüküyor bakın. Samsung Galaxy S8 gibi her o neymiş 1024'e 600 bir ekranda da bu şekilde böyle bir görünüme sahip. Gayet hoş bir görünümü var. Evet, böylece bir yapay zekaya hiç kodlama bilmeden bir web sitesi yaptırdık. Kişisel bir web sitesi yaptırdık. Bunu nasıl yayınlayacağımızı
kullanacağımızı, ne yapacağımızı şu anda bilmiyoruz ama en azından bir HTML sayfası oluşturduk ve stil sayfası oluşturduk ve bu sayfaları birbirine bağlayarak içeriklerini doldurduk ve bunu tamamen yapay zekaya yazdırdık ve bu yazdırma şeklimiz son derece insancıl bir dil. Yani hiçbir kesin tanımlama yok. Yani sayfamın içerisinde profesyonel göster diyorum. Diğer telefonlara göre ayarla diyorum ve bunun hepsinin karşılığını veriyor. Bence bu geliştirmeniz gereken mükemmel bir özellik. Bunun üzerine çalışmalısınız. Çünkü gelecekte muhtemelen programcılar bu kadar çok kod yazmayacak ve kodlarını bir yardımcı olan yapay zekaya yazdıracak. Yapay zekaları copilot olarak kullanacak ki şu anda zaten bunu kullanmaya başladılar ve bu konuda ne kadar gelişirseniz yapay zekanın nasıl davranacağını veya nasıl kod üreteceğini, sizin hangi komutlarınıza nasıl karşılık vereceğini öğrenirseniz bu sizin için mükemmel bir beceri haline gelir. Bence bunun üzerine çalışmalısınız ve bununla ilgili araştırmanıza devam etmelisiniz. Burada dikkatinizi çeken bir diğer konu da ChatGPT içerisindeki en başta oluşturduğumuz, bakın sayfanın en başında oluşturduğumuz şu kodu unutmayarak her defasında üzerine eklemeler yaparak devam ettirmesi, bir hata bulduğunda hatanın ne olduğunu, ne yapacağımı söylemesi ve hatayı yazdığımda bana hatanın neyden kaynaklandığını, nasıl çözeceğimi anlatması bence çok güzel. Bu şekilde kendinizi çok hızlı bir şekilde geliştirebilir ve yapamayacağınız şeyleri yapabilirsiniz, projeler çıkarabilirsiniz bence. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yapay zeka kodlama ile alakalı daha çok video çekmemi istiyorsanız bu videoyu beğenin. Ne kadar çok beğeni olursa o tarz videolar çekmek için motivasyonum artmış olacaktır. O nedenle beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.